Kurnaz tilki günlerden bir gün uzun bacaklı leyleği evine yemeğe davet etmiş. Leylek bu nazik teklifi büyük bir sevinçle kabul etmiş. Tilki mutfakta hazırlık yapmış. Ancak aslında kötü bir niyeti varmış. Yemekte sadece düz tabaklarda servis edilen sulu bir çorba varmış. Yemek vakti gelince tilki çorbayı tabağından kolayca yalayıp bitirmiş. Zavallı leylekse uzun gagasıyla tabağa hiç dokunamamış. Leylek aç kalsa da kibarlığını hiç bozmamış. "Teşekkür ederim dostum. Şimdi sıra bende. Yarın akşam sen de bana gel," demiş. Ertesi akşam tilki büyük bir iştahla leyleğin evine gitmiş. Burnuna harika yemek kokuları geliyormuş ve karnı gerçekten çok açmış. Tilki leyleğin yuvasına vardığında masa çoktan kurulmuştu. Masanın üzerindeki sürahilerden yayılan koku iştahını kabartıyordu. Leylek misafirini güler yüzle karşıladı. "Hoş geldin dostum. Senin için hazırladığım bu özel lezzetin tadına bakmalısın," dedi. Ancak bir sorun vardı. Yemekler dar ağızlı ve çok derin cam sürahilerin içinde sunuluyordu. Tilki şaşkınlıkla kaplara baktı. Leylek uzun ve ince gagasını sürahinin içine kolayca daldırdı. Büyük bir afiyetle lezzetli yemeğini yemeye başladı. Tilki ise ne yapacağını şaşırmıştı. Daracık ağızlı kabın içine burnunu bile sokamıyor, sadece dışını yalayabiliyordu. Kendi yaptığı kurnazlığın aynısının başına geldiğini fark eden tilki, açlıktan guruldayan karnıyla masada öylece kaldı. Leylek yemeğini bitirdikten sonra tilkiye dönüp nazikçe gülümsedi. "Yemeği beğenmedin mi yoksa?" diye sordu masumca. Tilki mahcubiyetten kızarmıştı. Yaptığı hatayı anlamış, bir başkasına oynadığı oyunun kendisine nasıl döndüğünü görmüştü. Leylek devam etti. "Hatırlarsan, dün akşam da ben senin tabağından bir lokma bile alamamıştım. Şimdi nasıl hissettiğimi anladın mı?" Tilki başını öne eğdi. Ormandaki en kurnaz hayvan olduğunu sanırken bu sefer kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüştü. Masadaki derin kaplar ışığın altında parlarken tilki sadece yutkunmakla yetiniyordu. Orman sessizliğe bürünmüştü. Leylek, dostlukta dürüstlüğün ve nezaketin önemini hatırlatarak son lokmasını da yedi. Tilki ise çoktan pes etmişti. Tilki yavaşça masadan kalktı. Karnı açtı ama zihni daha önce hiç olmadığı kadar doluydu. Büyük bir hayat dersi almıştı. Evine doğru yürürken gökyüzünde yıldızlar parlamaya başlamıştı. Gece, tilki için derin bir düşünce yolculuğuna dönüştü. Yol boyunca ormandaki diğer hayvanlarla karşılaştı. Artık kimseye kurnazlık yapacak hevesi de kalmamıştı, sadece yorgundu. Kendi evine ulaştığında kapısını yavaşça kapattı. Boş midesi ona yaptığı yanlışı her saniye hatırlatmaya devam ediyordu. Ertesi sabah uyandığında ilk işi leyleğin yanına gitmek oldu. Ona içten bir özür borçlu olduğunu çok iyi biliyordu. Leylek, tilkinin bu değişimini gördüğünde ona yeniden kapısını açtı. Gerçek dostluğun temelinin empati olduğunu anladılar. İkili, ormanda yan yana yürürken artık birbirlerine saygı duyuyorlardı. Birbirlerinin farklılıklarını kabul etmişlerdi. Güneş batarken iki eski rakip, yeni iki dost olarak ufka doğru ağır adımlarla ilerliyorlardı. Başkasına yaptığın her haksızlık bir gün mutlaka sana geri döner. Hayat, ektiğini biçeceğin kocaman ve adil bir tarladır.